Herkese merhaba. Bugün poşette pratik kompostumuz ile erinci mantarı yetiştirmek için bir kompost hazırlayacağız. Bir adet kova, biraz tohum, kendi poşetlerimiz var. Bir de daha önce kullandığımız pratik kompostumuz 600 gram civarında. İhtiyacımız olan 1,5 litre kaynamış sıcak su. Bunu hemen temiz bir kaşıkla karıştırıyoruz. Kuru yer kalmasın diye. Hemen hemen hepsinin ıslanması lazım, nemlenmesi lazım. Kapatıyoruz. Şöyle biraz sallayalım. Şimdi gördüğünüz gibi hemen kabardı. Bu ilk gazını, yani ilk sıcak havasını atıyoruz. Attık. Tekrar kapatıyoruz. Arkadaşlar bunu 2 saat, 3 saat hiçbir şekilde açmayacağız. Mevsim kış olması itibariyle hatta bunu sıcak bir ortamda da tutabiliriz. Ya da etrafında bir battaniye gibi bezle herhangi bir şeyle sarıp sıcak kalmasını sağlamamız gerekiyor. Bu 2 saat çok önemli. Buna biz pastörizasyon yapmış olacağız. 2 saat, 3 saatten sonra bunu yine birkaç kere arada sırada karıştıracağız. Yani bir 6 saat bu şekilde durması ve kompostumuzun tüm bu 1,5 litre suyu absorbe etmesini bekleyeceğiz. Kompostumuz yeterince bekledi. Herhalde bir 8 saat olmuştur. Şimdi bunları poşetlerimize dolduracağız. Üç adet poşet doldurdum. Bunların ortasına plastik birer parça koyacağım arkadaşlar. Daha sonra oraya tohum bırakacağım çünkü. Poşetlerin ağız kısımlarını bir peçeteyle siliyorum. Doldururken şu kenar kısımlarını hep kompost değdi. Tenceremize dibine bir adet metal plaka koyuyoruz. Koyacağımız su biterse eğer poşetler tencerenin dibine değmesin. Yarım litre kadar su koydum. Poşetlerin ağzını şu şekilde yıkıyorum. Üstüne bir tabak koydum. Ve kapatıyorum. Basınç seviyesini en yükseğe getirip ocağa koyacağım. Ocakta bunları işte buhar çıkışına kadar ısıtacağım. Yüksek ateşte. Buhar çıkışı sağlandıktan sonra da ateşi kısıp 60 dakika ocakta bekleteceğim. Kompostlarımıza tohum ekeceğiz. Tohumumuz burada. Şimdi etrafını silelim. Mümkünse her defasında yeni peçete kullanalım arkadaşlar. Sabaha kadar bunlar tencerede bekledi. Ben az önce hepsini çıkardım. Bunları da ağzını şu an açmadan hemen etrafını kapatacağım. Tohumumuz 100 küsür gram.
Bunu aşağı yukarı 30-35'er gram 3 poşete dağıtacağız arkadaşlar. Şimdi yavaşça açıyorum. Şimdi dün koyduğumuz plastik malzemeyi çıkartıyorum. Tohumları ben çalkalayarak ayırmıştım birbirinden. Artık göz kararı 3'e böleceğim ben bunu. Yaklaşık şöyle 3'e böldüm. Ortasında bir delik bırakmıştık arkadaşlar. Direkt oraya doldurmaya çalışacağım. Tabii fazlasını kompostun üzerine olmasa bir sakınca yok. Daha iyi olur. Ben poşetleri ısıl işlem kullanarak yapıştıracağım. Ya da şu şekilde şurasının bol ağzını buraya bir de pamuk, mümkünse elyaf pamuk olsun koyup etrafını lastikle ya da bir telle boğabilirsiniz. Yani çok gevşek olmayacak, çok da sıkı olmayacak. İçeride biriken gazı dışarıya atması için gerekli. Benim poşetlerimde biliyorsunuz filtre var. 3 poşetimizde ısıl işlemle yapıştırdık. Yaklaşık işte 20-25 gün bunları karanlık bir ortama koyacağız. Ellemeyeceğiz, sadece arada hani gelip geçerken üzerinde küf var mı yok mu diye bakacağız. Mümkün mertebe hani poşetleri elimize almayacağız. Çünkü her aldığımızda bu poşetin naylonun geriliminden bu kenarlarda oluşan miseller zarar görüyor. Birkaç gün daha bu sarım işi uzuyor. Telefonda soranlar oldu. Neden hep küçük kavanoz kullanıyorsun diye. Biliyorsunuz biz kendimiz likit misal üretiyoruz. Ve değişik misalleri, değişik işte farklı ortamlarda denemek için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle hep küçük kavanoz kullanıyoruz. Haddinden fazla bazen elimizde tohum birikiyor büyük kavanoz kullandığımızda. Bunlar da ziyan oluyor. Bu nedenle küçük kavanoz bizim işimize geliyor. Gün gün bunların sarımını çekmeye çalışacağım. Görüşmek üzere. 26-12'de yapmıştık bu kompostları. Bugün 31-12. Yani bir 5 gün geçmiş. 5 günde kompostun hani son durumunu bir şöyle göstereyim. Çünkü hani bu poşetleri fazla ellemeyelim demiştik. Gerçekten ellememiz gerekiyor. Çünkü her ellediğimizde bu poşeti esnettiğimizde şu kenar kısımları bakın kırılmalar yaşanıyor. Bir gün daha gecikiyor belki de kompostun sarımı. Şöyle bakalım. Hatırlarsanız bir merkezine, göbeğine çukur açmıştık. Oraya koymuştuk. Bir de üst kısımlarına yapmıştık. Üst kısımları hemen hemen neredeyse misal yürümüş oralarda. Artık altına inmesini bekleyeceğiz. Şu birinci poşetimizde. Şu ikinci poşetimiz. Şu kısımda kalmış. Onun dışındaki yerler biraz da içerilerde var. Kenarda hemen hemen her yer. Tabii kompostun her tarafını sarmasını bekleyeceğiz. Yani ortalama 20 gün, belki 25 olur. Böyle bir daha arkadaşlar bunu tamamen sarım tamamlanınca, pinler çıkmaya başlayınca inşallah o gün tekrar çekeriz. Aşılama işlemi üzerinden tam bir ay geçti. Kompostlarımız çok şükür herhangi bir kontaminasyon oluşmadı. Sarımları tamamlandı. Gayet güzel. Bunları orijinal erinci tohumu aşılamıştık. Pin tetiklemesi için bunların suya alınması gerekiyor. Bunları buzdolabına da alırız. Balkonumuz bu mevsimde bayağı soğuk. Balkona da alırız. 1-2 gün belki 3 gün buzdolabında tutacağım bunları. Poşetlerimiz buzdolabında 3 gün bekledi. Soğudular. Ben bunların ağızlarını kestim. Şimdi tepesinden bunları şu üst yüzeylerini temiz bir çatalla kazıyacağım.
göstermek istiyorum. Buralardan primordiya oluşmuş. Şurada var. Ben bunların hani yukarıdan pin verseler de bu şekilde kazımazdım. Pinlerin büyümesini beklerdim ama primordiyaları poşetin dibinden vermişler. Kazdıklarımızı çıkartıyorum. Bakın şurada görebilirsiniz. Şunlar. Bunların hepsi primordiya. Bunları balkona koyacağım. Balkonum soğuk. Mevsim itibariyle Şubat ayının başındayız. Havalar bayağı soğuk. Geceleri 3-4 dereceye kadar düşüyor. Bir hafta olmaz, belki 15 gün olur ama bir şekilde pin verecektir. Bunları balkona koyacağım. Şu poşetin iç kısımlarına sprey ile su sıkacağım. Yani kompostun üzerine gelmeyecek şekilde. Ve bir mandalla ağızlarını yine kapatacağım. Yine hava giriş çıkışı olacak. Ama doğrudan direkt hava almayacak. Üstü komple açık olursa aşırı buharlaşma olur ve pinler oluşmadan hifler de kurur. Bakalım. Arkadaşlar dayanamadım. Bu açtığımız, yani üzerlerini taradığımız poşetlerden ikisini tekrar kapattım. Bu arka kısmında hani pinler oluşmuştu ya. Onların etrafını açtım. Onlar da büyümeye başladılar. Yani en azından demek ki birinci flaşı bu şekilde verecekler. Şurada gördüğünüz gibi bakınız. Bu pinlerin hepsi büyüyor. Diğer poşetteki azdı. Artık onu ellemedim. O şekilde büyümeye devam edecek. Bugün 19 Şubat. Tam 50 gün oldu. Zaten gördüğünüz gibi de az önce mantarlar spor salmaya başladılar. Şöyle baktığımız zaman bayağı yeterince büyüdü. Bu küçük olan pinler zaten arkadaşlar iyice yumuşadı. Bunları ben koparacağım. Küçük oluşmamış pinleri temizleyeceğim. Islatıp tekrar bekleyeceğim. Üçüncü poşet, yani diğer poşetimiz ne oldu diye merak edenler olabilir. Hani bunlar küflenmedi. Hala balkonda duruyor. Balkonum maşallah buzdolabı gibi. Sadece şurada görebiliyorsanız burada primordiyalar oluşmak üzere. Yani bunu da artık ben içeri alacağım. Biraz büyüdükten sonra bundan da ileride mantar alırız. Şöyle koparalım bundan arkadaşlar. Zaten yani gövdeleri artık yumuşamaya başlıyor bunların. Yani daha fazla büyümezler. Bakın şunlar geliyor. Hadi bismillah.
112 bu. Toplam 233 gram vermiş. 115 gram da yaklaşık bu verir. Toplamda 350 gram civarında olur. İkinci flash'ta da bunun yarısı kadar olur. O da 175 gram olsa toplamda 500-525 gram mantarımız olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yorumlar kısmına yazınız. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet.